Merhaba arkadaşlar, ben Serkan Kayalan. Bugün sizlere bob saç kesimi hakkında detaylı bir çalışmamı sunacağım. Buradaki bob saç kesimini nasıl kestiğimi sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım. Gördüğünüz gibi temel ayrımları oluşturdum. Şimdi saçın alt kısmında saçın boyunu belirliyorum. Ve kesme işlemime başlıyorum. Burada saçı orta kısmından başlayarak bir boy belirledim ve bu boyu da kılavuz olarak belirledikten sonra orta kısmındaki kılavuzu aynı boyda diğer saç kısımlarını da uyguluyorum. Gördüğünüz gibi alt kısmında saçın boyunu belirliyorum ve burada düz küt bir saç kesimi tasarımı oluşturuyorum. Buradaki belirlemiş olduğum saç boyu benim kılavuzum olacak ve bu boyda olacak. Buradaki sabit tasarım çizgisi dediğimiz, yani sabit bir tasarım uyguladığımız saçları hepsini alt taraftaki saç boyunu belirlemiş olduğum saç kılavuzuna uygun bir şekilde bütün saçı geriye doğru tarayıp keseceğim ve saçın yan kısımlarını da ona göre uyarlayacağım. İlk önce ense kısmındaki saç boyunu kestikten sonra hafif saçı doku kazandırmak için 45 derecelik bir açı ile saçın uç kısımlarına nokta kesim tekniği uyguladım. Gördüğünüz gibi şu anda mevcut belirlemiş olduğum saç boyunu yine yatay ayrımlar uygulayarak ince ince yatay ayrımları uygulayarak saçın arkasında saçı aynı boyda kesiyorum. Burada yine bir yatay ayrım uyguladım. Müşterimizin başını çok az öne eğmesini söyledim ve ardından daha önceki kesmiş olduğumuz saç noktasını yine dilim ayrımları uygulayarak geriye doğru tarayıp saç kesim işlemime devam ediyorum. Saçı tarıyorum ve bir önceki kesmiş olduğum saç noktasını belirliyorum. Kılavuz olarak aldıktan sonra saç kesimime devam ediyorum. Burada düz bir kesim uyguluyorum. Keskin hat kesim tekniği uyguluyorum. İşlemi bitirdikten sonra burada belirlemiş olduğum saç noktasını aynı şekilde keskin hat kesim tekniğiyle düz makas darbesiyle kesiyorum. Burada ense boyunda bob saç kesimi tasarımı uygulamış bulunmaktayız. Saçın ense kısmının çok açılmadığı, arka kısımları dokulu, önleri arka kısımlarına göre biraz daha uzun, yani öne uzayan, arka taraftan düz ama öne doğru uzayan bir bob saç tasarımı ortaya çıkarıyoruz. Burada sol tarafı kestim ve şimdi sağ tarafı da aynı şekilde keseceğim. Gördüğünüz gibi
Burada bir önceki kesmiş olduğum saç noktasını gördüm. Müşterimizin, yani modelimizin başını öne doğru eğdik ve burada saçın uç kısımlarından belirlemiş olduğumuz saç noktasından kesmeye başlıyoruz. Devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi bir önceki kesmiş olduğum saç noktasını gördüm. Burada yine parmağımın yetecek şekilde, alabileceğim şekilde saç alıyorum ve yine geriye doğru tarıyorum ve düz makas darbesiyle, keskin kesim tekniğiyle kesiyorum. Yine burada ayrım olarak da yine yatay ayrımlar uyguluyorum. Yine ayrımımızı yaptıktan sonra gördüğünüz gibi saçı geriye doğru tarıyorum. Modelimizin başını birazcık öne doğru eğiyoruz ve geriye doğru tarıyorum. Bir önceki kesmiş olduğum saç noktasıyla düz bir şekilde kesiyorum. Buradaki saç modelimizin görünümü olarak da arka kısmı kısa, öne doğru hafif uzayan bir saç tasarımı meydana getirmiş oluyoruz. Modelimizin başının hafif öne doğru eğik olması önemli. Gördüğünüz gibi bir kılavuz belirledim ve bu kılavuz, yani bir saç boyu belirlemiş olduk. Bu saç boyunu aynı boyda kesim işlemine devam ediyoruz. Alt temel ayrımını kestik. Şimdi üst kısımdaki bölümleri yine ayrım uygulayarak burada gördüğünüz gibi yine düz yatay ayrımları uygulayarak saçı geriye doğru tarıyorum ve geriye doğru tarayıp belirlemiş olduğumuz saç noktasındaki kılavuzu gördükten sonra saç kesim işlemime devam ediyorum. Sizler de saç kesimi yaptırmak isterseniz videomun açıklama kısmında sosyal medya adresi mevcut. Instagram adresi mevcut. Buradan bana ulaşarak salonuma gelerek saç kesim hizmeti alabilirsiniz. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Burada yine dilim ayrımları uyguluyorum. Dilim dilim ayırıyorum saçı ve geriye doğru tarıyorum ve saçın arkasında duruyorum. Ne yanına ya da soluna durmuyorum. Keseceğim saç noktasının arka kısmında durarak geriye doğru tarayıp ve saç kesim işlemine devam ediyorum. Burada gördüğünüz gibi saçı ortadan ikiye bir profil ayrımı oluşturdum. Tepe kısmından bu ayrım noktasını
ortadan ikiye ayırdığım için sol tarafı kesiyorum. Sonra sağ tarafı keseceğim. Alt kısmını da aynı şekilde uyguladım. İlk önce sol tarafı kestim, sonra sağ tarafı kestim. Gördüğünüz gibi saç noktasında gördükten sonra kılavuzumuzu, uzun kısımları geriye doğru tarıyorum. Burada müşterimizin, yani modelimizin başını önüne doğru eğmesini sağlıyorum. Çünkü siz ilk önce eğdirirsiniz, sonra keserken o konuşma sırasında başını kaldırır. Bu sefer siz yine düz kestiğiniz zaman saçta yamukluk olabilir. O yüzden nasıl başladıysanız öyle aynı şekilde kesmeniz önemli. Sol tarafı kestim. Şimdi sağ tarafa geçtim. Yine aynı şekilde geriye doğru tarıyorum ve aynı açıda geriye doğru tarayıp kesiyorum. Siz de saç kesimi yaptırmak isterseniz sosyal medya adresimden, Instagram adresimden bana ulaşabilirsiniz. Sosyal medya adreslerim videomun açıklama kısmında mevcuttur. Gördüğünüz gibi saçı geriye doğru tarıyorum. Müşterimizin, modelimizin başını öne doğru eğmesini sağlıyorum. Çok az. Geriye doğru tarıyorum ve daha önce kesmiş olduğum saç boyuyla eşitleyip kesiyorum. Burada kılavuzumuzu o ense kısmından, orta kısmından belirlemiştik. Bu ense boyundaki saç boyuyla aynı şekilde bütün saçı ense kısmındaki kılavuz saçımızla aynı boyda belirleyip kestik. Gördüğünüz gibi geriye doğru tarıyorum. Modelimizin başını çok az öne doğru eğiyorum. Ve geriye doğru taradıktan sonra orta kısmından başlayarak gördüğünüz gibi kılavuzumu gördüm ve kesim işlemimi yapıyorum. Sonra sağ taraftan yine bir adım parmağımın olabileceği kadar saç alıyorum. Modelimizin başını çok az öne doğru eğiyorum. Ve düz bir makas darbesiyle, yani keskinat kesim tekniğiyle kesiyorum. Burada geriye doğru tarıyorum. Yine aynı boyda kesiyorum.
Gördüğünüz gibi saç kesimimiz yaptıktan sonra burada tarakla bir cetvel gibi kullanıp yine tekrardan en alt kısmındaki belirlemiş olduğumuz saç noktasını görüp burada tekrardan bir kişiselleştirme bir uygulaması yapıyorum. Yine aynı şekilde sağ tarafta da yaptım. Şimdi sol tarafta da aynı şekilde uygulayacağım. Burada ufak bir kişiselleştirme işlemi uygulayacağım. Saçı bir profil ayrımı uyguluyorum. Alnının tam orta kısmından ayırıyorum ve yine tarağımın en tepe noktaya koyup ve en tepe noktasından 2 santim geriye saçı 2 santim gerisinden nokta belirliyorum ve buradan saçın ön kısmına bir taç ayrımı uyguluyorum. Burada ki uyguladığımız saç noktasında gördüğünüz gibi taç ayrımı saçın ön kısmını ve arka kısmını 2 ana bölüme ayırıyor. Taç ayrımı. Saçın gördüğünüz gibi arka kısmını yine ortadan 2'ye böldüm. Burada şimdi saçı geriye doğru 45 derecelik bir açıyla taradım ve uç kısmına nokta kesim tekniği uyguluyorum. Buradaki nokta kesim tekniği uygulamamın sebebi saçın düşüşünde biraz daha yumuşak bir geçiş sağlamasından dolayı geriye doğru tarıyorum. 45 derecelik bir açıyla hem burada saça doku kazandırmış oluyoruz hem de geçişini sağlamış oluyoruz.
Sizler de saç kesimi yaptırmak isterseniz sosyal medya adreslerimden bana ulaşarak salonuma gelerek saç kesim hizmeti alabilirsiniz. Kanalıma destek olmak amaçlı videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Burada gördüğünüz gibi saçı tarıyorum ve nokta kesim tekniği uyguluyorum uç kısımlarına. Burada hafif öne uzayan ve ense boyunu kısa olmayan, burada bob saç kesimi uyguladık. Gördüğünüz gibi enselerden hafif önlere doğru uzayan bob saç kesimi tasarımımız. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum.